Herkese selam. Abi öyle bir hale geldik ki insanlar eskiden altına yatırım yapardı. Şimdi ayçiçek yağına, tuvalet kağıdına yatırım yapıyorlar. Aslında yatırım yapamıyorlar ya da. Neden yatırım yapamıyor abi? Çünkü yatırım yapacak ürün yok piyasada. Bu ufak da olsa kar ederiz yatırımcılarını bir kenara bırakalım. Çünkü piyasada onların satabileceği, alabileceği ürün yok. Marketlerin çoğu birçok ürüne tek adetle sınırlıdır yazıyor. Mesela İstanbul'da 2-3 tane büyük toptancı merkezi var. Bunların en büyüğü Mega Center, ikincisi Rami Gıda Hali ya da İstoş diyebiliriz. Mega Center bunun en önemli ayağı. Hani medyada görmüşsünüzdür, Bulgaristan başta olmak üzere yakın olan bazı ülkelerden Türkiye'ye gelip araçlarını tıka basa dolduran insanlar vardı. Hatta sosyal medyada bu görüntüler olay olmuştu. Şimdi onlar bireysel kullanıcıydı. Kur karşısında ezilen Türk lirasıyla satılan malların da fiyatını bize göre yüksek gelse de para birimi daha değerli olana göre bizim mallar daha ucuz abi. İşte o bireysel kullanıcılar değil sadece. Koca koca tırlarla geliyorlar aslında almaya. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Türkmenistan daha niceleri var. Koca tırlarla yağları yüklüyorlar abi. Türkiye piyasasına gelince bir kamyon, onlara gelince koca bir tır. İşine gelirse birader. Adam haklı. Yasa dışı bir şey yapmıyor. Mal satıyor sonuçta. Hatta Türkiye iç piyasasına satacağı fiyatın %20 üzerine satıyor başka ülkelere. Abi yetmiyor. Türk devleti de bu adama ihracat teşviki adı altında yardımlar yapıyor. Ya bu adam daha niye uğraşsın iç piyasayla kardeşim? Uğraşmaz. Uğraşmıyor da iç piyasaya mal da vermiyor. Sen de markette yağ bulamıyorsun. Marketlere, toptancılara satılacak yağ az olunca da fiyatlar alır başını. Elon Musk'ın Falcon 9 roketi gibi Mars'a gider abi. Şimdi tam burada başka bir oyun başlıyor. Bu oyunun oyuncularına verilen isim stokçular. Hani dedik ya videonun başında millet artık altın yerine yağ stoklıyor diye. Onlar bu stokçuların yanında sütten çıkmış ak kaşık. Ya mesela adam oyuncakçı, alanı oyuncak üretip veya ürettirip oyuncak satmak, un stoklamış abi. Ya senin ne işin olur unla abi? Ne unu yani? Sen git Squid Game oyuncağı sat. Ne unu birader? Adam cam kavanoz, şişe kavanoz üretiyor. İkinci depoyu tutmuş İstoç'ta. İşleri iyi olduğundan değil ha. İkinci depoya şeker stoklamış. Şimdi o toptancı abiler başka ülkelere tırlarla gönderip bize bir kamyon bırakınca ürünü abi iç piyasaya arz azalmış oluyor. Yani ha işte. O stokçular da tam burada devreye giriyor. Stokladıkları yani sakladıkları ürünü avuç avuç piyasaya sürüyorlar. Bir avuç bir avuç. Sürüyor sürmesine de her sürüşlerinde zam koyuyorlar. Niye? Piyasa onların eline geçti çünkü. Babacan, serbest piyasa ekonomisi var bu ülkede. Bir maldan piyasada 1 milyon tane varsa fiyatı düşük oluyor. Çünkü her yerde her zaman bulunabilir o maldan. Ama bir maldan piyasada 1000 tane varsa fiyatı yüksek olur. Yani ünlü bir deyimle bulunmaz Hint kumaşı haline gelir abi. İşte bu yüzden stokçular da ellerindeki bulunmaz Hint kumaşı olan malları her seferinde zam koyarak satıyorlar. Satılıyor da satılır çünkü bunlar temel gıda ihtiyaç malzemeleri abi. Bilgisayar oyunu oynayanlar bilirler. Hani oyunda bir takılma olunca buga girdi derler ya hani. Bizim bu bulunmayan mallar da kendi içinde buga girmiş halde. Satıcının kapısını çalıyorsun. Ya abi niye yağ yok diyorsun? Vallahi babam diyor toptancı vermiyor ki bize yağ olsun. Toptancıya gidiyorsun abi. Niye mal vermiyorsun diyorsun. Fabrikadan sınırlı sayıda geliyor kardeşim diyor. Herkese yetsin diye biz de birer birer satıyoruz diyor. Toptancılar da hakikaten birer birer satılıyor. Fabrikaya giriyorsun. Fabrikada diyor ki ham madde yok. Bir başkası dolar kuru yüksek ham madde bulamıyorum diyor. Yani herkes kendine göre, haklı herkesin kendine göre mazereti var. Şimdi biliyorsunuz ülkede herkesin hedef tahtasında stokçular var. İyi de abi stokçulara fırsat verecek ortamı kim hazırladı? Ben mi hazırladım? Sen mi hazırladın? Ya kusura bakmayın ama ülkede işçinin kaynayan tenceresini ilgilendiren bir durum varsa, temel gıda problemi yaşanıyorsa en başta ülkeyi yöneten iktidar suçludur, sonra muhalefet. Ya mesela AK Partili ülkeyi yöneten abilerimize soruyorum. Piyasa denetim mekanizmalarımız yok muydu abi? Gerçekten iyi niyetle soruyorum bunu. Mesela bakın size bir şey söyleyeyim. Aslında her şey birbirini getiren ya da birbirini körükleyen zincir bir çığ gibi. Yuvarlanmaya başlayınca aşağıya doğru indikçe o çığ toplu olarak büyüyor. Bu ülkede gıda ihracatı için cazip duruma gelirse enflasyonun yükselişi kaçınılmaz. Ve gıda ihracat için cazip gelirse sizin ciddi bir üretim gücünüz de arkanızda yoksa iç piyasaya arzınız azalır ya da biter. Bugün yağ bulamayışımızın ana sebebi bu. Ya bunu en basit ekonomistler bilir. Gıda ihracatı için cazip duruma geleceğimiz geçen yıldan belliydi.
Bunun için önlem alınamaz mıydı Allah rızası için? Bunun için öngörülü ekonomist yok muydu devlet yönetenler içinde? İhracat artması bir ülke için elbette ki çok iyidir. Ancak o ülkede yeterli derecede üretimin varsa, ama bizim yok. İhracat arttı ve iç piyasaya arz yerlerde sürünüyor. Bir de stokçularımız var. Haliyle meydan stokçulara kalıyor. Mesela Sayın Erdoğan yaşadığımız pahalılığı aşacağız, Çin başardıysa biz de başarırız demiş. Çalışırsak başarırız abi. Tabii ki başarırız. Niye olmasın? Ama asıl mesele başarmak değil ki. Birincisi adaleti sağlamak. İkincisi stokçulara gerçekten de ağır ve caydırıcı cezalar vermek. Çin bunu çok iyi yaptı. Ve maalesef hazin bir gerçeği daha paylaşayım. Çin'in dev şirketleri, ki bunlar 30'a yakın devasa şirketlerdir. Bu dev şirketlerin de %37'si devletin malı. Çin devletinin malı. Biz ise eski ekonomi bakanımız Ali Babacan önderliğinde birçok devlet fabrikasını maalesef ki sattık. Ve bugün acı bir deneyimle anlıyoruz ki stratejik öneme sahip yerler özelleştirilmemeli. Diğer taraftan bakıyoruz, Çin'de asgari ücret 2590 yuan, Türk parasıyla 5180 TL. Enflasyon %6 ile 8 arasında. Dolayısıyla alım gücü oldukça yüksek. Bu ne demek abi? İnsanlar korkmadan para harcıyor demek. Ya daha bizde halen utanmadan 3100 lira gibi komik paralar teklif ediliyor asgari ücret görüşmelerinde. Birinci Dünya Savaşı bitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın da çanları çalıyordu. Ülke yorgundu. Ekonomisi de yara almıştı. Tabi o zamanlarda da uyanıklar vardı. Savaş bitiminde neredeyse ürünlere %200 zam yapmışlardı. 1939 yılında bir kanun teklifi getirildi. Meni İhtikar Kanunu. 1939 Eylül ayında Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış oldu. Bu kanuna göre stokçuluk yapanlara ağır cezalar verildi. Hem para cezası, hem hapis cezası, hem de bazı kişilere bir daha o sektörde resmi olarak faaliyet göstermeme cezası. Evet, bu bir önlemdi. Bugün de uygulanabilir. Ama asıl mesele hırsıza hırsızlık yaptığı zaman ceza vermek değil. Hırsıza o imkanı vermemek. Burası Türkiye abi. Birilerinin bir umut ile kurtuluş olarak gördüğü ve geldiği ülke olabilir burası. Ama bizim gidecek başka bir Türkiye'miz yok. AK Partili, CHP'li, MHP'li, Zafer Partili, İyi Partili olabiliriz. Ama kavgamız birbirimizle olmasın abi. Kavgamız bu ülke için olsun. Ne zaman birbirimizi yemeyi bırakırsak o zaman biz kazanırız.